Evet, bahar aylarındayız ve korkulu rüyamız polenler de ortaya çıktı. Yani çölden gelen tozlar var, onlar taşınıyor, polenler bir taraftan. Hatta hani genelde gördüğümüz o havada uçuşan tüyler vardır böyle bazı çiçeklerden, bitkilerden. En çok da o hepimizi rahatsız eder. Evet, bugün bu alerjiyi ve bahar aylarında hani acaba alerjik bir durumla karşı karşıya mıyız, grip miyiz, nezle miyiz, ne olduk diye biz de bazen karıştırabiliyoruz. Profesör Doktor Ahmet Akçay ile birlikte konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam canlıda bir şey var şu anda. Yani grip mi, nezle mi, ne olduğu, soğuk algınlık mı ya da alerjik bir durum mu, ne olduğunu ben de bilmiyorum ama şöyle başlayalım. Bahar aylarının artık kabusu dediğimiz bu polen. Ki her yıl daha da fazlalaşıyor galiba bu. Herkesi görüyoruz aksıran, tıksıran, gözleri böyle kıpkırmızı, ağlamış gibi dolaşan. Neden bunları yaşıyoruz biz? Şimdi bahar ayında çoğumuz içi kıpır kıpır ama alerjisi olanlar için de bir kabus. Dedikleriniz çünkü belirtiler ortaya çıkıyor. Gözler sulanıyor, burun kaşınıyor, tıkanıyor. Bir taraftan geniz akıntısı, bir taraftan öksürük. Bunlara sebep olanlar işte alerjen dediğimiz polenlerin vücudumuzda anormal tepki olarak bu belirtileri göstermesine biz polen alerjisi diyoruz. Hocam tam da bu söyledikleriniz hepsi bende var. Yani geniz akıntısı, öksürük, hapşırık. Hepsi. Ateş yok ama hocam. Ateş olmadığı zaman ne oluyor? Şimdi zaten gribal enfeksiyon da ile alerjiyi ayıracağımız en önemli noktalardan bir tanesi ateş. Ateş varsa o zaman sizde soğuk algınlığı, gribal enfeksiyon olma ihtimali daha yüksektir. Ateş yoksa özellikle şöyle burnunuzu siliyorsanız ve geniz akıntısı varsa, peş peşe hapşırmanız varsa ve damağınızda kaşıntı varsa, gıcık şeklinde problem varsa bakın böyle işte bunların hepsi alerjik nezlenin belirtileri bunlar. Alerjik nezlesi olanlarda göz alerjisi olur. Kulağı bile kaşınır. Öyle mi hocam? Kulak göz kızarır. Gözlerde yaşarır. kaşınma, kızarma da beraberinde olabilir. Göz alerjisi de beraberinde olabiliyor. Peki hocam bu bazı insanlarda çok daha kronikleştiği için daha da ağır olabiliyor değil mi bu? Bahar alerjisi ya da polen alerjisi. Tabii ki ağır olabiliyor. Çünkü özellikle polen alerjisine bağlı alerjik nezlesi olanlarda çok kolay sinüzit olur. Çünkü burun mukozasında salgılardan dolayı buraya mikroplar kolay yerleşir. Burun tıkanıklığından dolayı bakteriler yerleşir. Sinüzite kolay maruz kalırlar. Akciğerlerinde de problem olur ve zatürreye çok kolay yakalanırlar. Ve tekrarlayan zatürrenin, tekrarlayan sinüzitin altında yatan neden alerjiniz olabilir. Peki bu bahar aylarında polenler de ortaya çıkınca hocam ne yapacak bu alerjisi olanlar? Şimdi damlalar veriliyor vesaire hani böyle durumu biraz daha hafifleştirsin diye ama fayda etmiyor. Merak etmeyin artık teknoloji çok ilerledi. Öyle mi? Artık önce bir teşhisini koyuyoruz. Gerçekten alerjik nezleniz mi var yok mu? Onu da teşhisi artık çok kolay. Ciltten alerji testleri yapılabiliyor. Kandan da alerji testleri yapılabiliyor. Bunlarla artık alerjiniz kısa sürede ortaya çıkıyor mu bu sonuç? Kısa sürede. Deriden test yaptığınız zaman yarım saat içinde sonucunuzu öğreniyorsunuz. Ama bir hafta önceden ağızdan alerji şuruplarını, tabletlerini kullanmamanız gerekiyor. Spreyler etkilemez ama tabletler etkiliyor. Çünkü ciltteki kabarıklığa bakacağız. Alerji testinde kabarıklığa bakıyoruz. Kullandığınız alerji tabletleri ise kabarıklığı engelliyor. Yanlış çıkıyor. Ondan dolayı ya kandan yapacağız veya bir hafta önceden ağızdan aldığımız ilaçları keserek doktorumuza gideceğiz. Öksürükte hocam gözlerin yaşarması normal midir alerjik durumda? Sizde dört dörtlük alerjinin belirtileri var. Öksürük de var. Gözlerde sulanma var, kaşınma var. Gözlerde şu an sulanma da var. Allah Allah. Bugün de yani prodüktörümüz döner dönmez bu konuyu işleyince bir tevafuk oldu diyelim. Şimdi peki ne iyi gelir hocam? Yani böyle durumda hastaneye gitmeyeyim, doktora gitmeyeyim. Tamam evde kendimce bir şeyler yapayım. Ne iyi gelir? Şimdi bir kere bu dönemde özellikle pencereleri açacağımız saati iyi bilelim. Gündüz saatlerinde özellikle sabah erken saatlerde pencereyi açarsanız polenler içeriye daha çok girer. Bunlar daha çok problem yaratır. Ve koku etkiler sizi. Özellikle parfüm keskin kokulu olursa veya çamaşırları kokusu da etkiler. Bunlardan uzak durmak lazım. Kokuyu azaltmak lazım. Sigara dumanına daha çok maruz kalırsanız daha çok problem olur. Bunlara dikkat etmek gerekiyor ve hava temizleyici cihazı kullanmak faydalı olabilir evde polenlere karşı. Bakarlar, toz evde. Evet ve dışarı çıkarken muhakkak gözlük takın, şapka takın ki
polenler yapışmasını engelleyelim ve sık sık elinizi yüzünüzü yıkayıp burnunuzu suyla gargara edin ki polenler temizlensin. Bu kaşınmaya vesaire şeyi böyle Bir antihistaminik kullanmak lazım. Antihistaminik kullanmadan işiniz çok zor. tatlı kaşınma geliyor hocam bazen böyle. O antihistaminik tablet, ben de şimdi yayından sonra bir tablet yazarım, hemen Öyle rahatlatır mi? sizi. Peki hocam. Günde bir tane tablet alacaksınız. Burnunuz tıkanıyorsa da spreyleri var. Spreyler kullanıyoruz. Ama tedavide bunlar ilaç tedavisi, şikayetleri yok etmek için kullanıyoruz. Peki tamamıyla bu polen ya da bu tür şeylere, alerjik duruma karşı tedavi, kesin bir çözüm tedavisi var mı? Onlar da çok kolaylaştı artık. Şimdi artık yeni önce biz alerjileri, bu alerji aşılarını enjeksiyon yardımıyla yapıyorduk. Şimdi sprey yardımıyla da yapabiliyoruz. Bakıyorsunuz çünkü biz şimdi ilaçlar ne yapıyor? Şikayetlerinizi düzeltiyor. Ama alerji aşıları, neye alerjiniz varsa onu vücudunuza tanıştırıyoruz. Küçük küçük dozlarla immün sisteminizi kuvvetlendiriyoruz. Şikayetleriniz olmuyor. Çünkü artık vücudunuza polenler zarar veremiyor. Şikayetiniz yok, ilaç ihtiyacı yok. Hayat kaliteniz artıyor. Onun için alerji aşıları özellikle enjeksiyon veya dil altı sprey şeklinde kullanılabiliyor. Bu da ilaç ihtiyacınızı ortadan kaldırıyor. Şöyle bitireyim eğer süren var mı diye. Hocam 3 dakikamız var. Hocam çocuklarda mesela son dönemde çocuklarda da böyle çok alerjik durumlarla, yani çocuklarda da bunu çok daha fazla görüyoruz. Yani aslında sinyali çocukken veriyor. Ya da çocukların başka şey mi alerjisi var? Ya da işte ne bileyim normal doğumla olan çocuklarda alerjik durumlar değil de işte sezeryanla olanlar daha çok alerjik durumlarla karşı karşıya geliyor diye bazı uzmanlar böyle görüş ayrılığı düşüyor. Doğru mu? Çok doğru, çok doğru. Sezeryanla doğanlar, çok sık antibiyotik kullananlarda, katkı maddeli, fast foodla beslenenlerde, bağırsak florası bozuk olanlarda tabii alerji hastalıklar çok daha fazla oluyor. Hayat standartlarımız değişti. Eğer bir çocukta doğduğunda egzama varsa bilin ki çocuğunuz artık alerjik hastalığına start vermiştir. İleride astım ve alerjik nezle gelişmesi çok yüksek oranda olacaktır. Bu aşı dediniz hocam. Aşı kesin olarak alerji aşısı. Neye mesela diyelim ki yani dışarıdan işte bahar aylarında diyelim polen, hani çiçek tozları ya da işte ne bileyim başka ne olabilir hocam? Genel. Zaten alerji aşısı ev tozu mite'larına, polenlere, kediye, köpeğe, at tüyüne alerjisi olanlarda, küfe alerjisi olanlarda, ağaç polenlerine alerjisi olanlarda neye alerjiniz varsa o alerjenleri veriyoruz alerji aşısı olarak. Alerji aşısı deyince grip aşısı gibi düşünmeyin. Alerjen veriyoruz. İmmün sistemi o alerjene karşı kuvvetlendirip vücudun zarar görmesini engelliyoruz. İlaç yok, şikayet yok. Hayat kalitesi artıyor ve hayatımızı çok daha kolay yaşar hale gelebiliyoruz. 3 yıl sürüyor tedavi, 6 ayda da etkisi ortaya çıkıyor. Genelde böyle hani alerjik durumlar olduğu zaman göz yaşarını vesaire burun akıntı olduğu zaman hocam tuzlu gargara derler, işte böyle kaya tuzu. Tabii İyi yapabilirsiniz. midir? Sirke ya da sirke ev yapımı böyle doğal. Sirke önerir misiniz? Gargara tuzlu suyla burnu gargara ettiğiniz zaman, ağzınızı, yüzünüzü gargara ettiğiniz zaman tabii ki alerjenleri temizliyor. Akşam eve gidince duş almayı unutmayın. Kıyafetleri değiştirmeyi unutmayın. Çünkü bu da etkili. Polenlerden korursunuz. Doğru. Peki hocam ne yapalım? Bu ne kadar sürecek? Böyle bir Mayıs sonuna, Haziran'ın başına kadar? Polen alerjisi olanlarda Nisan, Mayıs, Haziran perişan eder ama özellikle yabani ot polenleri olanlara da sonbaharda problem olur. Küfe alerjisi olanlar yaz döneminde, ev tozu mite olanlar da kış döneminde problem bitmez. Hocam ne zaman rahat edecekler? Alerji aşıyla hayatlarını rahat ettiriyoruz onları, merak etmesinler. Peki. Çok teşekkür ederim Ahmet Biz Hocam. teşekkür ediyoruz Katıldığınız için sağ olun.